Yolcu uçaklarının seyir irtifası yeryüzünden yaklaşık 10 kilometre yukarıdadır. Buna havacılıkta ölüm bölgesi denir. Bu irtifada dışarıdaki hava -50 derecededir. Atmosfer o kadar incedir ki soluyabileceğiniz bir oksijen yoktur. Bir an için tam bu yükseklikteyken güvenle oturduğunuz o çelik uçağın aniden parçalandığını düşünün. Altınızda hiçbir şey yok. Üzerinizde paraşüt yok. Saf yer çekimi bedeninizi saatte 200 kilometre hızla yeryüzüne doğru çekiyor. Bilim, fizik ve havacılık tarihi böyle bir senaryoda insanın hayatta kalma ihtimalinin tam olarak sıfır olduğunu söyler. Ancak 1972 yılında 22 yaşındaki bir hostes fiziğin bu mutlak kuralını kelimenin tam anlamıyla paramparça etti. Karşınızda 10.000 metreden yere çakılıp ölmeyi reddeden tek insan. Vesna Vulovic. Tarihler 26 Ocak 1972'yi gösteriyordu. Yugoslav Hava Yolları'na ait McDonnell Douglas DC-9 tipi yolcu uçağı Kopenhag'dan havalanmıştı. İşin en acı tarafı Vesna o gün o uçakta olmamalıydı. Şirket onu aynı isimdeki başka bir hostesle karıştırmış ve yanlışlıkla bu uçuşa atamıştı. Vesna ise dünyayı gezme hevesiyle bu hatayı düzeltmedi. Uçak Çekoslovakya hava sahasına girdiğinde yerden tam 10.160 metre yükseklikteydi. Kabin içi sıcaktı, yolcular dinleniyor, Vesna ise yemek servisine hazırlanıyordu. Saat 16.01'de kargo bölümüne önceden yerleştirilen bir evrak çantası aniden infilak etti. O korkunç patlamanın yarattığı şok dalgası uçağın metal gövdesini saniyeler içinde ikiye böldü. Kabin basıncı anında yok oldu ve 28 yolcu dondurucu boşluğa doğru kelimenin tam anlamıyla vakumlanarak emildi. Vesna patlama anında uçağın en arka kısmındaydı. Gövde parçalandığı an bir yemek arabası hızla savruldu ve onu uçağın kuyruk kısmına doğru şiddetle sıkıştırdı. Bu onun ilk şansıydı. Çünkü dışarı fırlamadı. Ancak önünde tam 3 dakika sürecek 10 kilometrelik bir serbest düşüş vardı. İşte bu noktada insan fizyolojisi devreye girdi. O irtifada oksijen olmadığı için beyni anında hipoksiye girdi ve bilincini tamamen kaybetti. Tıp uzmanlarına göre bu onun hayatta kalmasındaki en kritik andı. Çünkü bilinci kapanan beden ölüm korkusuyla kalp krizi geçirmez. Kaslar tamamen gevşediği için çarpma anındaki basıncı çok daha esnek karşılar. Dahası koptuğu için aerodinamik yapısı bozulan uçağın kuyruk kısmı bir yaprak gibi süzülmek yerine kendi etrafında fırıldak gibi dönerek saatte yüzlerce kilometre hızla karlı dağlara doğru çakılıyordu. Şimdi arkadaşlar olayın mantıksızlığına bir bakalım. Üçüncü kattan düşseniz hayatta kalmazsınız. Bu kadın 10.000 metreden düşüyor. Kuyruk parçası o kadar devasa bir hızla yere iniyor ki normal şartlarda içindeki her şeyin çarpma anında sıvıya dönüşmesi lazım. Ama tesadüfe bakın ki o kopan parça dağın yamacındaki devasa esnek çam ağaçlarına çarpıyor. O ağaçların dalları hızı inanılmaz derecede kesiyor. Sonra o kuyruk dağın eğimine uygun bir açıyla metrelerce kalınlığındaki kar kütlesinin içine saplanıp yokuş aşağı kaymaya başlıyor. Yani doğa sanki bütün fizik kurallarını askıya alıp kadının hayatta kalması için devasa bir yastık oluşturuyor. Uçaktaki 28 kişiden sadece Vesna yere tek bir parça inebilmişti. Ama hayatta kalması savaşın sadece başlangıcıydı. Bedeni tam anlamıyla paramparça olmuştu. Kafası çatlamış, iki bacağı ve 3 omuru kırılmıştı. Belden aşağısı tamamen felç durumdaydı. Karların içinde şiddetli kan kaybederken onu bulan kişi Bruno Honke adında bir ormancıydı. İşte bu onun üçüncü ve en büyük şansıydı. Çünkü Bruno 2. Dünya Savaşı'nda görev yapmış eski ve çok tecrübeli bir sıhhiyeciydi. Hemen kanamasını durdurdu ve en önemlisi omurgasının kırıldığını anlayıp onu sağlık ekipleri gelene kadar asla yerinden oynatmadı. Eğer onu taşımaya kalksaydı Vesna saniyeler içinde ölecekti. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar yaşamasını beklemiyordu. Bedeni fiziksel olarak tükenmişti ve günlerce komada kaldı. Ama Vesna pes etmedi. Komadan uyandığında hatırladığı hiçbir şey yoktu. Uçağa bindiğini, patlamayı ve düşüşü tamamen unutmuştu. Gözlerini açtığında doktorlardan istediği ilk şey bir sigaraydı. Aylarca süren ağır ve acı dolu ameliyatlarına rağmen
tıp dünyasının bir daha asla yürüyemez dediği o kadın ayağa kalktı. Fizik kurallarının onu yeryüzünden silmesi gereken o günden sonra tam 44 yıl yaşadı ve 2016 yılında hayata veda etti. Vesna'nın hikayesi tıp kitaplarına ve Guinness Rekorlar kitabına kazındı. Bize gösterdiği ise çok netti. Evrenin kuralları ne kadar acımasız, fizik ne kadar sert olursa olsun, insan bedeninin ve yaşama iradesinin sınırları henüz tam olarak çizilebilmiş değildir. Gizem Lab TR'de görüşmek üzere. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.